Herkese yeni bir teknik analiz videosundan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Bitcoin, Ethereum, XRP ve AVAX inceleyeceğiz. Gelin Bitcoin ile başlayalım. Şu an için arkadaşlar Bitcoin'de yükselen bir trendin içindeyiz ve bu yükselen trendin üstünde kapanışlar gerçekleştiremediğimiz sürece buradaki gibi bir hype yaşanmayacağından sizlere bahsediyorum. Aynı zamanda üstünde kapanış gelmediği gibi de bir satış baskısının oluşma ihtimali yüksek arkadaşlar. Size son videoda bahsetmiş olduğum gibi buradaki günlük kapanışlar 119.919 üstünde gelmesiyle yukarı yönlü hareketler, 117.216 altında gelmesi de aşağı yönlü hareketlerden bahsettim. Ve günlük kapanışlar bu kadar çok fazla sıralı bir şekilde gelmesiyle de sizlere burada da bahsetmiş olduğum örnekteki gibi büyük bir sıkışmadan sonra gelen volatiliteyi net bir şekilde görüyorsunuz. Ve yine aynı şekilde buradaki sıkışmadan sonra gelen volatiliteyi görmektesiniz arkadaşlar. Burada yukarı yönlü bir hareketin gelmesini düşünsem de aşağı yönlü bir hareketi de size $112.000 kadar düşme ihtimalimizin olduğunu ve buradan geri çekilsek de 108'lere kadar gelebilme ihtimalimizden bahsettim. Şu an için arkadaşlar burada bizim için neden yukarıda aslında 125.000, 127.000 hedefi önemli, bundan bahsedeceğim. Burası arkadaşlar ciddi bir formasyon hedefidir. Aynı şekilde buralardan çıkan yükselişi nasıl bir formasyona dayalı, bir sayıma dayalı bulduysak bu bölümde de aslında gereken sayım hala mevcut. Ve bu yüzden bu düşüşleri ara bir düşüş olarak nitelendiriyorum. Çok da panik olacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu yükseliş arkadaşlar normal bir düşüş periyodu içindedir. Arkasından gelebilecek yeni bir yükselişle de biz bu bölümlerde gerçek düşüşler olduğunu düşünüyorum. Bu ciddi satışlardan önce aslında bu gelen ön dalgasıdır arkadaşlar. Bu konularda artık dikkatli olmanız gereken yerlerdeyiz. Kabaca şunu söyleyebilirim. Bitcoin'de bu alan bizim için bir zirve noktası oluşturabilecek bir bölge. Ve bu bölgenin içinde arkadaşlar belli bir oranda zirveyi arayacağım. Tabii ki buradaki fiyat zirve olabilir ama şu an için ben bu ihtimale yakın değilim. Şimdi burada arkadaşlar oluşabilecek dip formasyonunu sizinle beraber inceleyeceğiz ve buna kısa vadede bakacağız. Gelin o analize geçelim. Şu an için aslında bir düşüş trendini net bir şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar ve bu düşüş trendi de sonsuza kadar bu şekilde düşerek devam edecek bir hali yok. Part part ilerlememizin faydası da budur. Bu bölümdeki düşüş hareketi daha kısa vadede bir harekettir ve buradaki kanal orta bölgesinin $114.500 olduğunu bahsedebilirim. Buradaki gelebilecek 114 bölgesindeki direnç seviyeleri arkadaşlar bizim için artık önemli bir yer konumundadır ve bu bölümün üstüne atamadığımız sürece Bitcoin'de çok sert fitil dahi gelse, şuradaki gibi bir hareket dahi yukarı yönlü gelse 115-116'lar geçilmediği sürece arkadaşlar yeni bir şekilde aşağıya yönlü 108.800'lere ve 110.000'lere kadar düşüşümüz gerçekleşebilir. Bu trendin orta bandı geçilmedikçe satış baskısı devam edecektir arkadaşlar. Evet, buradan geçen hareket direkt fırlayıp yukarı yönlü çıkabilir ama bu biraz daha dalgalar halinde konuşulduğunda daha gerçekçi olacaktır ve bu bölümde yine biz düzeltme dalgalarına maruz kalacağız arkadaşlar. Şu an için risk ortadan kalkmış kesinlikle değildir ve buradaki gelecek sert yükselişin bizi 117-118 bandına kadar taşımasıyla gerçekleşecek akümülasyon evet bize yukarı yönlü bir hava oluşturabilir ama şu an için önümüzdeki çok önemli bir blok 114.500-115.000 band aralığıdır. Buralara gelen Bitcoin'in tekrardan bir geri çekilme yaşamasıyla bu orta bandında tekrar direnciyle biz aslında aşağı yönlü 108-110 hedeflerine doğru gerileyebiliriz. Şu an için arkadaşlar dip aranacak bölgelerin içindeyiz aslında genel olarak. Bu bölgenin içinde belli bir oranda dip oluşumu gerçekleşecektir ve yukarı yönlü yeni bir atakla Bitcoin'de aslında bir çıkış hareketi göreceğiz. Ve ben bu bölümlere hemen hemen ayın 9'u ve 11'i aralığında Bitcoin'in belli oranda dibini yaşamış, arkasından yukarı yönlü yeni bir hareketine başlamış olması gerektiğini düşünüyorum. Sizlere ayın 2'sinde yükseliş hareketinin ayın 10'una kadar bu bölgelerde kalacağını ve 10'undan sonra yeni bir start alarak yükseleceğimizden bahsetmiştim. Ayın 10'unda da yapmış olduğum analizde size ayın 22'si ve 28'inde düşüşlerin geleceğinden bahsediyordum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ayın 22'sinden gelen düşüş hareketi, ayın 28'inden gelen düşüş hareketi aslında bizim düşüş beklediğimizin net bir göstergesiydi. Ama fiyatların şuralarda 125-127'lere çıkmasıyla gelecek 28 düşüşünden gerçekten daha büyük bir salınım yapacak. Genel olarak yukarıdaki hedefimiz gelmemesine karşın aslında düşüş periyotları net bir şekilde yakaladık. Şu an için arkadaşlar ayın 10'una kadar sürebilecek bir serüven olduğunu düşünüyorum bu bölümde ve önümüzdeki haftanın son bölümlerinde yeni bir yukarı yönlü atak gelebilir. Dikkatli olmamızda fayda var diye düşünüyorum. Oldu ki fiyat çok sert bir şekilde 118'lere taşındı. Bundan sonra biraz daha rahat olabiliriz yükseliş açısından diye düşünüyorum. Ama şu an arkadaşlar 114.500 kısaca geçilmediği sürece aşağıdaki hedefler bizim için hedef konumunda olacak. Şimdi buradan geçiyorum Ethereum arkadaşlar. Buradaki düşüş dalgasının arkasından gelecek yükseliş hareketlerini ve direnç aralığını 4.100-4.300 aralığına kadar koyduk arkadaşlar ve bu bölümde aslında bir zirve oluşumunun tekrardan bir geri çekilmesi gerektiğinden bahsettik. Şimdi önemli olan nokta şurası. Buradaki sıkışmadan sonra
sonra arkadaşlar bizim kırılım yönümüz net bir şekilde günlüklerde aşağı gerçekleşti ve 3750 doların altındaki günlük kapanışlarla beraber de size çizmiş olduğumuz bu bölge aslında 3313 ve 3459 bölgesine kadar bir direnç aralığından fiyatın gelmesi gerekliydi. Buralarda geçirilecek konsolidasyondan sonra ise fiyatın yeniden bir aşağıya yönelimi olabilir ve burada da 3100 dolarlara kadar son hareketini gerçekleştirecek bir Ethereum görebiliriz arkadaşlar. Evet, beklentim yukarıda kalmasına karşın hala devam etmekte. Ben buradaki düşüşleri net bir şekilde düzeltme olarak görüyorum. Neredeki gibi? Bakın buralardaki gibi. Çok sert ve ani gelen bu yükselişlerle beraber aynı buralardaki gibi gelen ilk düşüşler arkadaşlar trendi bozmaz ve bunlar genelde bu bölümlerdeki akümülasyondan sonra ana hedefi olan bölgeye doğru yön alırlar arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi burada çok sert salınımlı bir hareket görsek de trend yapısını bozmamış ve yeni bir AT'ye geçmiştir. Şu an için aslında beklemiş olduğum yapı buna benzer bir yapı ve buralarda geçirilecek konsolidasyondan sonra tekrardan 4100-4400 bandının denenme ihtimalini yüksek görüyorum ve Ethereum'un bu ihtimali gerçekleştirmesi için ise dominans şu an bu duruma hazırlanıyor arkadaşlar. Dominansta aslında 62.5-63 bölgesine kadar gelen bu hareket periyodunda ben son yükselişini yaptığını ve bundan sonraki gelecek dominans düşüşüne hazırım ve buradaki gelecek tabii ki dominans düşüşü de bizi bu bölümlerde arkadaşlar altcoin'lere pozitif yansıtacaktır. Düşüşler olmadan önce sizlere düşüşlerden, yükselişler olmadan önce de size yükselişlerden bahsediyorum. Haliyle buradaki bu yükseliş periyodundan sonra gelen bu mini düzeltmenin arkadaşlar yeniden fiyatlarda kendini yukarı yönüne atması gerektiğini bahsedebilirim. Ve benim için asıl gerçek düzeltmeler burada başlayacaktır. Buradaki düşen %3'lük 5'lik hareketler Bitcoin'de ve Ethereum'da %10'luk hareketler çok da gerçek bir düşüş değil arkadaşlar. Normal bir düzeltme olduğunu söyleyebilirim. Geçmişte bunu da sizlere gösterebilirim arkadaşlar. Bu bölümdeki gelen hareketin düzeltme dalgası yaklaşık %15 iken buradaki gerçek salınımın hedefi %27 olmuş arkadaşlar. Ve bu ciddi satış hareketinden bahsediyorum ve sizlere bu aralardaki gerçekleşen küçük hareketlerin de düzeltme olduğunu belirteyim. Evet, bir zirve daha yaşama ihtimalimiz var. Şu an için bir düzeltme dalgasındayız. Bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Hadi geçelim buradan XRP'ye. Şimdi bizim için önemli bir blok var. Orası da neresi? Görmüş olduğunuz gibi trendin üst bandı. Trendin üst bandını kaybettik ve altında 4 saatlik kapanışlar seri bir şekilde gelmeye başlayınca arkadaşlar buradaki Bitcoin ile beraber bir geri çekilmeyi net bir şekilde görebiliyoruz ve kanalın orta bandı aslında bizim için burada 2.60 son videoda bahsetmiş olduğumuz hedeftir ve buradaki 2.60'a doğru gelebilecek bir XRP söz konusu. Aslında beklemiş olduğumuz son yükseliş hareketi de bu harekettir arkadaşlar ve bu da kendisini yavaş yavaş oluşturacaktır. Sizlere bu bölümde aslında gerçek bir bloğun, direnç bloğunun olduğundan bahsettim. Buradan gelecek düşüşlerin aslında normal olduğunu, buraların direnç bölgeleri olduğundan bahsettim. Burada 5 dolar, 15 dolar gibi hedeflerim yok arkadaşlar ve bu bölümün bizim için ciddi bir direnç dalgası oluşturup arkasından ana hedefim olan buralara kadar bir düşüş bekliyorum. Evet, buraya kadar bir düşüş bekliyorken buranın aşağı yönü çok sert bir şekilde geleceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü fiyat tek bir blok halinde dümdüz aşağıya inmez arkadaşlar. O yüzden buradaki bu hareketin aslında bir son daha hareket yapıp tekrar trend kaybını yaşamasıyla gerçekten bir düşüş periyoduna gireceğini düşünüyorum. Çünkü XRP'de de ciddi anlamda hacim azalmaları var ve şu an için aslında bu hareket şuradaki yükseliş hareketinin bir düzeltme hareketidir arkadaşlar. Bu şekilde okumadığımız sürece tabii ki korku yaşayabiliriz ama bütün sert hareketlerden sonra gelen bu sert düzeltmeler insanları korkutur ve insanlar burada aslında yeni yükselişi görünce mal alırlar ve onlar ondan sonra büyük bir hüsrana uğrar. FOMO olmamamız gereken yerlerdeyiz. Artık zirveleri yaşadığımız bölgelerdeyiz. Burada gerek %3, %5'lik hatalar yaşayabiliriz ama önemli olan nokta şu. Buradan rally demiyoruz arkadaşlar ve belli oranda düşüş periyoduna hazırlıklar içindeyiz. Şimdi gelelim buradan sizlerle beraber AVAX'a arkadaşlar. AVAX'ta görmüş olduğunuz gibi sizlere bir direnç eşiğinden bahsettik ve burada oluşabilecek çıkıştan sonra yaklaşık 26-27 dolarlara kadar gelen AVAX'ın üstünde günlük kapanışlar yapması gerektiğinden bahsettik. Bu durum gerçekleşmediği sürece AVAX'ta görmüş olduğunuz gibi bu çizgilerle devam edeceğiz. Ama bu hareket arkadaşlar bir yerde tabii ki son bulacak. Trendin ya yukarı yönlü ya da ciddi bir salınımla aşağı yönlü geldiğini göreceğiz. Bunun erken sinyallerini alabilmemiz için neler düşünmemiz gerekiyor, sizlere bundan bahsedeceğim. Şimdi 20 dolar 40 sent bizim için haftalık kapanışın mutlaka üstünde olması gereken yer. 22 dolar 50-60 sentler ise aylık kapanışın mutlaka üstünde olması gereken yerler. Buraların içinden fiyat kendini yukarı yönlü atıp haftalık ve aylık kapanış yapamadığı sürece AVAX'taki bu konsolidasyon evresi aslında negatif bazda bir bölgenin içinde konsolide oluyor demektir. Yani bizim AVAX'ta görmemiz gereken hareket buradaki çıkıştan sonra 23-27 aralığında devamlı bir konsolidasyon yaşatması, bundan sonra yukarı yönlü bir hareketin oluşmasıdır. Ama AVAX burada gelip 20 dolar 40 sent ve
ve 22 dolar 20 sent bölgesinin arasında geçirdiği bir konsolidasyon ise negatif yorumlanır arkadaşlar. Gelebilecek sert düşüş Bitcoin'deki salınacak hareketle kanalın içine 17'leri görmese de daha sert aşağıya salar. Şu an için net bir şekilde sıkışan bir AVAX göreceğiz yakın zaman diliminde diye düşünüyorum. Arada evet bir pozitiflik gerçekleşecektir Bitcoin'in yukarı yönlü hareketin olduğu takdirde ve o gelen 127.000-125.000 aralığına gelen Bitcoin'in AVAX'ta 24 doların üstünde fiyatlandırması gerekir. AVAX bu yükselişte arkadaşlar Bitcoin'in 108'e düştüğü ihtimalle buraya kadar gelip buradan tekrardan Bitcoin'in 125-127'lere çıktığı dünyada 23-24 bölgesini kendine direnç ederse işte ondan sonraki gelecek Bitcoin'in sert düşüşüyle beraber aslında AVAX'da burada büyük bir yıkılma yaşar. Şu an için bu bölgelerin içinde AVAX karar verecek arkadaşlar. Hacimin gelmesiyle doğru yönü bulabiliriz ve hacim 27 dolar üstündeki günlük kapanışlarla bizi teyitler ve arkasından gelebilecek yüksek hareketleri konuşabiliriz. Şu an için AVAX'ta yaklaşık bir 10 gün bu bölgenin içinde aşağı yukarı hareketler devam edecek diye düşünüyorum ve bu bölümde sizlerle beraber gelecek hacimlerle yorumlayacağız arkadaşlar. Videoyu beğeniyorsanız videoya like atmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.